Herkese merhaba. Ben Hasan. Türkçe öğrenen yabancılar için açmış olduğum Let's Speak Turkish kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda 2 haftada bir sizler için seçmiş olduğum farklı konularla alakalı podcastler hazırlıyorum. Türk kültüründen Türkiye'de yetişmiş ünlü kişilere, Türkiye'de bulunan önemli tarihi yerlerden Türk diliyle alakalı konulara. Ayrıca kişisel gelişim konularından ilginizi çekebilecek teknolojik konulara kadar farklı konularda sizlere bölümler hazırlıyorum. Amacım Türkçe olarak dinlediğiniz bir konuda anlama kapasitenizi arttırmak ve kelime dağarcığınızı zenginleştirmek. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Bir efsaneye göre insanlar göğe yükselen Babil Kulesi'ni inşa ederlerken bu duruma kızan Tanrı insanların dillerini karıştırıp birbirlerini anlamasını imkansız kılar. İşte bu efsaneye göre dillerin bu şekilde doğduğu düşünülüyor. Eğer dillerin nereden doğduğu konusunu gerçekten merak ediyorsanız bu konuda yapmış olduğum bölümü kaçırmayın derim. Yaklaşık 1 sene önce yapmıştım. Hatırlatmak gerekirse tam olarak 44. bölümüydü. Devam edecek olursak. Dünya üzerinde toplam 7000 civarı aktif dil olduğu söyleniyor. Bu dillerin arasında en çok kullanılanları ise Çince, İngilizce, İspanyolca, Hintçe, Arapça, Portekizce ve ayrıca Türkçemizde bu sıralamada ilk 10'da yer alıyor. Türkçe, Ural-Altay dil grubunun Altay dilleri arasında yer alıyor ve yaklaşık 8500 yaşındadır. En zengin diller grubundadır ve 220 milyon kişi tarafından konuşuluyor. Bu arada Türkiye Türkçesi diye bilinen Türkçeyi bugün Türkiye, Irak, Kıbrıs, Yunanistan, Bulgaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Kosova ve Almanya başta olmak üzere Türkiye Türklerinin bulunduğu coğrafyalarda konuşuluyor. Ayrıca bunun yanında Moldova, Ukrayna ve Romanya'da ise Gagavuz Türkçesi konuşuluyor. Bugün üzerinde daha çok duracağımız Azerbaycan Türkçesi ise Kuzey Azerbaycan, İran, Gürcistan ve Türkiye'de konuşuluyor. Bunun yanında Türkmenistan'da, Horasan İran'da, Afganistan ve Pakistan'da ise Türkmen Türkçesi konuşuluyor. Ayrıca unutmamak lazım. Özbek Türkçesi, Uygur Türkçesi, Kazak Türkçesi ve Kırgız Türkçesi ise bugün birçok farklı ülkede konuşuluyor. Batı Türkçesi adı verilen Oğuzcan'ın bir kolu Anadolu Türkçesi, diğer kolu ise Azerbaycan Türkçesidir. Konuya giriş yapmadan önce bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Ben bir dil bilimci olmaktan çok uzağım. Buradaki amacım her zaman olduğu gibi sizlerin Türkçe olarak dinleyebileceğiniz, ilginizi çekebilecek ilginç konularda bölümler hazırlamak. Dolayısıyla biraz sonra anlatacaklarımdan eğer düzeltilmesi gereken bir konu var ise bana podturk@hotmail.com mail adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca altını çizmek istediğim bir konu daha var. Türkiye'de çoğu zaman halk arasında Azerice diye bilinir. Ama onun yerine daha doğru olan Azerbaycan Türkçesi demeyi tercih ediyorum. Devam edecek olursak. Tarihi araştırdığımızda Türkler 12. yüzyıla kadar tek bir yazı dili kullanmışlardır. 13. yüzyıl başlarında Azerbaycan ve Anadolu'daki Türk nüfusu giderek artmıştır. Tam bu dönemlerde Moğolların baskısı sonucu Anadolu'ya gelen Türkler olmuştur. Bu Türkler kendi aralarında Oğuz Türkçesi konuşmuşlardır. Şu anda Azerbaycan Türkçesi Azerbaycan'da 10 milyon, İran'da ise 35 milyon kişi tarafından konuşuluyor. Bu dil Azerbaycan'ın resmi dilidir. Ayrıca Iraklı Türkmenlerin ve Kars ve çevresinde yaşayan bazı grupların dili de Azerbaycan Türkçesine benziyor. Azerbaycan Türkçesi aslında bir nevi Osmanlıcadır diyebiliriz. İçinde Farsça da bulunuyor. Şimdi isterseniz daha çok iki dil arasında benzerlikler ve farklılıklar konusunu konuşalım.
Azerbaycan Türkçesi ve Türkiye Türkçesi arasında birçok benzerlik ve fark bulunmaktadır. İki dil de Türk dil ailesine aittir. Bu nedenle birbirlerine oldukça yakındırlar. Ancak zamanla bazı farklılıklar ortaya çıkmıştır. Ben bugün daha çok örnek cümleler ve kelimeler ile bu farkı açıklamak istiyorum. Diyelim ki Azerbaycan'dasınız ve canınız et yemek istedi. Bir restorana girdiniz ve garson yanınıza gelip şu soruyu soruyor. Etiniz sümüklü mü olsun, sümüksüz mü? Bu durumda hemen panik yapmayın. Çünkü Azerbaycan dilinde sümük kelimesinin Türkiye Türkçesindeki karşılığı kemik demek. Hadi devam edelim isterseniz. Diyelim ki yine Azerbaycan'dasınız ve bir ev kiralamak istiyorsunuz. Ev sahibi ise size subay olup olmadığınızı sordu. Bu durumda subay kelimesinin Türkiye Türkçesindeki anlamını düşünüp asker olup olmamamın ev kiralamak için bir önemi var mı diye düşünebilirsiniz. Ama aslında Azerbaycan Türkçesine göre ev sahibi sizin bekar olup olmadığınızı sormak istemiştir. Devam edecek olursak. Televizyonda Azerbaycan yapımı bir film izliyorsunuz diyelim. Filmde adamın kadına bu çetin zamanda sana bir dayak lazım dediğini duydunuz. Durun, hemen şaşırmayın lütfen. Burada dayak kelimesindeki kasıt destek anlamındadır. Aslında Türkiye Türkçesine göre söylemek istediği bu zor zamanda sana bir destek lazım idi. Şimdi de bir başka örnekle devam edeyim isterseniz. Diyelim ki bir minibüse bindiniz ve yolculardan birisi şoföre ben 100 metre sonra müsait bir yerde düşebilirim dedi. Azerbaycan Türkçesindeki düşmek kelimesinin Türkiye Türkçesindeki karşılığı ise inmek anlamındadır. Bunun gibi birçok farklı örneklerle karşılaşabilirsiniz. Ben bölümün sonuna Azerbaycan Türkçesi ve Türkiye Türkçesindeki birbirlerine karşılık gelen kelimelerin listesini bırakıyor olacağım. Dilerseniz oradan inceleyebilirsiniz. Yine eğlenceli ve ilginç bir bölümün daha sonuna geldik. Şimdi merak ediyorum. Aranızda daha önce Azerbaycan'a gidenler oldu mu acaba? Anlatmak istediğiniz, benim anlattıklarıma benzer hikayeleriniz var mı acaba? Aranızda Azerbaycan dilini konuşanlar vardır eminim. İşte tüm bu soruların cevapları ve kendi görüşleriniz için sizleri yorumlar kısmında bekliyorum. Ayrıca eğer kanalıma abone olursanız toplam 70 civarı birbirinden farklı konuda yapmış olduğum podcastleri dinleyebilirsiniz. Ayrıca bölümün sonunda transkripte ve önemli kelimelerin açıklamasına da ulaşabilirsiniz. Podcastlerin hemen hemen hepsinde Türkçe altyazı bulunduğunu da hatırlatmak isterim. Ayrıca Türkçe hariç toplam 6 dilde altyazıya ulaşabilirsiniz. Eğer kanalıma abone olma konusunda henüz karar veremediniz ve bir şekilde bana destek olmak istiyorsanız bu durumda bu bölüm beğendiyseniz bir like veya yorum bırakabilirsiniz. Sizin için en fazla yarım dakika sürecek olan bu süreç kanalımın daha fazla Türkçe öğrenen kişiye ulaşmasına yardım edecektir. Ayrıca yüzümde ufak bir tebessüme de neden olacağını hatırlatmak isterim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın ve sağlıkla kalın.